Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Gargamel'imizin kafasını yapacağız. Şimdi bunun için ten rengi ipimizi kullanacağız. 6 milimlik göz kullanacağız. Şu şekilde vidalı gözlerden. Gözlerin altına ben şu şekilde keçe kullanıyorum. Bunun kesimini göstereceğim. İşlemek için ise ben Nako Pırlanta'nın tek katını kullanıyorum genelde. Daha ideal oluyor. Dişi için gazalın ipinden kullanabiliriz. İsterseniz onu da pırlantanın tek katında kullanabilirsiniz ama ben gazalı kullanmayı tercih ettim. Ağzını işlemek için şu ağzındaki şu dil kısmını işlemek için kırmızı kullandım. Saçımızı yapmak için siyah ipe ihtiyacımız olacak. O zaman şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizi kenara alalım. Ten rengi ipimizle başlıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Kapatıyorum. Daha önce de gösterdim. Kapatırken bir defa da çekmeyin arkadaşlar. Önce bunu bir gevşeltin çünkü burada sıkışıyor. Daha sonra biraz bunu çekin. Daha sonra ikinci turda tam kapatın. Yani daha kolay olacaktır sizin için. Şimdi buradan devam ediyorum hemen şu ilk ilmekten. Buradan artırma yapacağız. Birinci artırmamız. İkinci artırmamız. Üçüncü artırmamız. Dördüncü artırmamız. Beşinci artırmamız. Ve 6. artırmamız. Artırmalarımızı yaptık. Şu an 12 sık iğnemiz var. Şunu hemen işaretleyici olarak bu tarafa alıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 sık iğne. 1 artırma. 1 sık iğne. 1 artırma. 1 sık iğne, 1 artırma, 1 sık iğne, 1 artırma, 1 sık iğne, 1 arttırma ve son kez 1 sık iğne, 1 arttırma. Burada toplam 6 defa 1 sık iğne 1 artırma yaptık. Şu an 18 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Ben buradan devam edeceğim. İşaretleyicimin yeri belli zaten, değiştirmiyorum ama siz isterseniz işaretleyiciyi bu tarafa alarak da devam edebilirsiniz veya farklı bir işaretleyici kullanabilirsiniz. Buradan itibaren 1 2 sık iğne 1 arttırma. Burada da 6 defa sıra başına gelene kadar 2 sık iğne 1 arttırma yapacağız. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şu an burada 24 sık iğnemiz var. Toplam 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi yine sıramızdan devam ediyoruz. 1 2 3 sık iğne 1 arttırma. Burada da yine arkadaşlar sıra başına gelene kadar, yani buradan dönüp buraya gelene kadar 6 defa 3 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Şu an 3 sık iğne 1 arttırma ile tamamladığımız sıramızda şu an 30 sık iğne var. Ve buradan tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5
Pardon, 1 2 3 4 sık iğne, 5. de arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 sık iğne ve 1 arttırma. Bu şekilde burayı da 4 sık iğne, 1 arttırma yapacağız. 6 defa. Buraya gelene kadar 6 defa arttırma yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, bu sıramı da tamamladım. Şu an elimde 36 sık iğnem var. 4 sık iğne, bir arttırma ile 6 defa yaparak tamamladım sıramı. Yine tekrar arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Bu sıramızı da buraya gelene kadar 6 defa 5 sık iğne, bir arttırma ile tamamlıyoruz. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada şu an toplam 42 sık iğnemiz var. Artık buradan sonra arttırmalarımız bitiyor. Ve şuradan ben işaretleyicimizi çıkarıyorum. Hemen buraya alıyorum. Şimdi buradan sonra arkadaşlar herhangi bir eksiltme artırma yapmıyoruz. Düz bir şekilde 42 sık iğne olarak 4 sıra düz örüyoruz. Daha sonra göz deliklerini yapalım. 4 sıramı tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4. Hemen işaretleyicimi aldım. Burada göz deliklerimizi oluşturacağız bu sırada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Zinciri biraz geniş çekebiliriz. Bir tane sık iğne atlıyoruz. Yani buna değil. Hemen bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakayım hemen tekrar. Tekrar sayıma bir bakayım. Sizi yanıltmak istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne yapıyoruz bu arada. Bir zincir, 3 sık iğne. Tekrar burada bir tane zincir yaptım. Yine burayı atlıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Ve buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 sık iğne. Şimdi hemen bir sonraki sırada zaten arkadaşlar şuralara yine batıyorum. Zaten burada şu an yine 42 sık iğne var. Artık yine eksiltme artırma yapmadan buradan devam ediyorum ben. Buradan sonra hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurayı göstereyim isterseniz, göz kısmını en azından. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 sık iğne yaptım. Buraya ben zincir içine, yani şuraya değil,
içine, direkt içine batıyorum. Bir yaptım. Şuradan devam ediyorum. 1 2 3 tekrar içine batıyorum. Şöyle göz delikleri oluşuyor. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Yani şurada şöyle göz deliklerimiz oluşmuş oldu. Daha net göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada 1 ve 2 tane göz deliğimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar normalde buradan sonra 6 sıra düz öreceğiz. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. 3 sıra düz öreceğim. Sonra gözlerinin kesimi ve takımını göstereceğim. Çünkü 6 sıra ördüğümüzde biraz ben keçeyi iğneyle dikiyorum oraya. İnce iğneyle, iplikle, dikiş ipliğiyle. O yüzden 6 sık iğne ördüğümde biraz özellikle videoda biraz zorlanabilirim. O yüzden 3 sık iğnesini örelim düz. Sonra gözlerin takımını göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, ben düz bir şekilde ördüm. 3 sık iğnesini, 3 sırasını ördüm. Şimdi 3 sırada daha sonra öreceğim ama şimdi gözleri göstereceğim size. Burada anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Ben şöyle 2 parça kestim mesela. Şundan şöyle bir kısmı daha uzun olsun. Ben şuradan şöyle alıyorum. Bunlar tam otursun istiyorum çünkü. Aynı şekilde. Şöyle kestim. Şimdi bir tane gözümü bundan geçiriyorum. Hemen bir diğerini de geçiriyorum. Şu şekilde koydum. Bakıyorum şöyle ortalama. Şimdi bunda arkadaşlar hani bana sorular geliyor. Keçe kaç santim diye. Ben keçeyi ölçmüyorum arkadaşlar. Ben keçeyi göz üzerine koyuyorum ve göz kararı hani olması gerektiği gibi kesmeye çalışıyorum. Hatta ben bile yanıldığım oluyor. Büyük, küçük, yamuk kestiğim oluyor. Yeniden kesiyorum. Ve olabildiğince şöyle keseceğim ve göstereceğim. Şimdi buradaki olayımız bir tarafının şöyle, bu tarafın mesela daha içten, bu tarafın daha dıştan, yani şu göz şeklini vererek kesmeye çalışıyorum ben. Bakın şöyle mesela ben bakıyorum. Şimdi diğer kestiğim olduğu için benim için bir avantaj oluyor. Çünkü ikinciye kesmek, diğerini ölçerek hani biraz daha anlayabiliyoruz. Şimdi buradan biraz daha alacağım ben. Biraz büyük durmuş çünkü. Dediğim gibi bazen ben de düzgün kesemiyorum. Taktıktan sonra biraz düzeltme yapıyorum. Ya tamamen inanın ben de hani göz kararı kesiyorum. Çünkü diğer türlü zaten ölçüm gibi bir şey, yani anca birden fazla defalarca örmüş olmanız gerekir ki. Yani birinci de olmaz, ikinci de ölçersiniz. Ama ben
Zaten ikinciyi örmeyi çok sevmiyorum. Video için ikinciyi örüyorum. Artık üçüncüyü de örersem ben örgüden soğurum sanırım. Yeni şeyler örmeyi daha çok tercih ediyorum. Şimdi mesela arkadaşlar şu şekilde kestim. Değil mi? Şimdi mesela 2 tane keçeyi üst üste koydum. Bu şekilde kestim. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Şunu şuradan çıkarıyorum. Bunu tam tersi diğer gözü buradan takıyorum. Böylece ne oluyor? Bu tarafın gözü, bu tarafın gözü, sağ ve sol göz olarak olmuş oluyor. Şimdi mesela çıkardıktan sonra bakıyorum ben. Çünkü hani alttaki üstteki tam görünmüyor. Oradan düzeltmelerimi yapıyorum. Şuna bir bakayım hemen. Yani göz kısmı çok sorulduğu için ayrıntılı anlatmak istedim bu defa. Şimdi göz kısmını ben şöyle geliyorum yine daha rahat girsin diye şöyle bir açma yapıyorum. Yine ben bunları arkadaşlar taktıktan sonra kafada da düzenleme yapıyorum keçelerde. Hani direkt takıp bırakmıyorum açıkçası. Yani eğer problem varsa kafada da düzeltiyorum taktıktan sonra. Çünkü en son birazdan size göstereceğim. Dikiyorum. Diktikten sonra düzeltme şansım zaten yok. Şöyle bir bakayım ben hemen. Bakın mesela. Şöyle. Yani şimdi bu şekilde oldu. Bu şekilde olmuştu. Bence biraz düzeltilebilir. Şöyle mesela ben şunu alıyorum. Ben hoşlanmadığım kısımları bu şekilde düzeltme yapıyorum. Tabii kafada kesmek ayrı zor oluyor ama ufak ufak şu şekilde. Şimdi şuradan da biraz alacağım. Çok bu tarafa doğru biraz enli olmuşlar sanırım. Yani dediğim gibi ben tamamen göz kararı yaptığım bir şey. Yani çok da sıkmak istemiyorum ama hani gözle ilgili çok fazla yorum geldiği için bu sefer ayrıntılı göstermek istedim ben de. Mesela şöyle bakıyorum. Nasıl sizce? Bence şu an şu gözümüz biraz daha geniş ve büyük. Buradan da bir parça alırsam ideal olur diye düşünüyorum. Bence şu an iyi. Şöyle bakalım. Oturduğu zaman şu şekilde bence iyi. Şöyle zaten dolduğu zaman bir tık da açılma yapacak. Şimdi bunu da şöyle düzenleme yapayım yine. Oturtayım. Evet. Bu şekilde kilitlerimizi takıyoruz.
Bakayım, keçeyi bozmayalım takarken. Ben burada arkadaşlar çok sıkmıyorum. Hani mesela bunu dibine kadar geçirmiyorum. Bir ikinciyi de bırakıyorum. Çünkü daha çok sıkarsanız içine gömülüyor. İçine gömüldüğü zaman benim hoşuma gitmiyor. Özellikle keçe varsa. Evet, keçe yoksa bastırın. Ama keçe varsa arada bunu ikincide bence bırakın. Mesela şunu bir iki tane geçirdim ve bıraktım. Şu şekilde ikincide bırakın. Mesela şu üst üste bindi. Ona rağmen hemen bir gömülme oldu. Şurada bir iç içe geçme oldu. Bence şu şekilde iyi. Şimdi bunları ben size şöyle anlatacağım. Yanlışlıkla ipimi kestim çünkü takmıştım biraz önce ama yine mi? Şöyle ben bir dikiş ipi ve dikiş iğnesi normal. Bunu kullanıyorum. Şu şekilde şuradan alıyorum. Şöyle battım. Buradan girdim. Yani şöyle söyleyeyim size, hani mesela bu nerede? Şurada, hemen çok az bir farkla yanından batıyorum. Şöyle. Hatta bazen şu şekilde de yapıyorum. Onu da göstereyim şimdi. İster böyle tek uğraşabilirsiniz. Zor mu geldi? Ne yapıyoruz? Onu da hemen şimdi göstereceğim size. Şuradan bir kurtulalım. Mesela şu şekilde tutuyorum. Şöyle çok derine batmadan. Alttaki ilmekten biraz batarak hemen normal dikiş yapar gibi şöyle battım. Mesela alttakini biraz aldım, çıktım şuradan. Alttaki, yani kafayı da biraz tutuyoruz ama hani böyle derine dalmanıza da çok gerek yok. Hatta dalmayınca daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Aldım. Şimdi buradan diğerine atlamayın arkadaşlar. Kesinlikle diğerine atlamayın. Burada ipinizi güzel herhangi bir yere şöyle bir parça düğüm atın. Çünkü diğerine atlarsanız elyaf doldurduğunuzda kafa biraz gerilecek. Gerildiği zaman bu ipiniz de gerilecek ve keçeyi büzecektir. Kestim bunu. Hemen ucunu bağlıyorum. Hemen bir sonrakine geçeceğim. Nereden başladığınızın çok önemi yok. İki taraftan da başlayabilirsiniz tabii ki. Şöyle sadece önemli olan çok içten veya dıştan olmaması. Şöyle aldım. Net göstermeye çalışıyorum ama ince iple diktiğim için ben biraz zor görüyorum arkadaşlar biraz. Keçeye de çok zarar vermememiz gerekiyor. Keçeye çok zarar verirsek tiftik tiftik olur böyle. O da kötü bir görüntüye yol açıyor. Bence şöyle yeterli. Hemen buradan da batıyorum, çıkıyorum. Hatta ben şurada bazen arkadaşlar şu klipslerin yerine şöyle göstereyim size. Şu klipsleri de kullanıyorum bazen. Çünkü zaten çakmakla yaktığım için sağlam tutuyor bunlar da. Bunlar ekstra olanlar bende. Çünkü bunlarda mesela bazen şöyle üst üste biniyor. Yine bu çok fazla binmediği için hani elyafta doldurunca açılacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi üst üste binecek. Baktınız çok küçük şeylerde kullanıyorsunuz. Öyle durumlarda isterseniz hani o şekilde sertifikalı olmayan göz
Arkalarını da kullanabilirsiniz. Tabii çıngırak gibi şeyler de mümkün olduğunca kullanmayın. Çünkü bebekler oynayacağı için onda belki sıkıntı olur, bir ihtimal. Hani risk almayalım. Şimdi göstereyim size, bakın diktiğim haline. Şu şekilde. Bakın çok belli olmuyor zaten. Gayet sağlam oluyor. Tabii siz yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Silikonla yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz tercih edebilirsiniz. Ama ben dikmeyi tercih ediyorum. Daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi 3 sıra daha düz örelim. Sonra eksiltmeleri yapalım. Evet arkadaşlar, bu sıramı tamamladım. 3 sıra, yani toplam 6 sıra ördüm. Şimdi işaretleyicimi alıyorum. Burada eksiltmelere geçiyoruz. Ama şunu göstereceğim. Onu unuttum. Şimdi ben şu uçlarını yakıyorum arkadaşlar. Bunu göstereyim size. Bu şekilde yakıyorum ve şu şekilde oluyor. Şimdi bunu neden yapıyorum? Evet, normalde çoğu arkadaşımız hani bunu uygular. Ama genelde şey için kullanılıyor. Daha güvenli olması açısından kullanılıyor ama ben sadece o açıdan yapmıyorum bunu arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi o uçlar sivri kaldığında, elyafı doldurduğunuzda elyafla birlikte ota itilebiliyor. Onu geri çekmeniz gerekiyor. Hani gözler biraz yamuk durabiliyor. Ama bu şekilde yaptığınızda elyaf çok fazla hani onu itmez. O yüzden gözlerde herhangi bir şekilde bozulma olmaz. Hani oynama olmaz. Daha güzel oluyor yani. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Artık buradan eksiltmelere geçeceğiz. Eksiltmelerden hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. Hemen bir tane azaltma yapıyorum. Burayı uzatmıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz 6 defa. Sıramızı tamamladım. Şu an burada 36 sık iğnemiz kaldı. Yine eksiltmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda ise 1 2 3 4 sık iğne, bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 4 sık iğne bir azaltma yaparak 6 defa yapıyoruz ve sıra başına geliyoruz. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şu an 30 sık iğnemiz kaldı. Yine eksiltmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda da 1 2 3 sık iğne, bir azaltma. Bu sıramızda da bu şekilde 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz 6 defa. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sıramız, şu an 24 sık iğnemiz var. Yine eksiltme yapıyoruz. Bu sıramızda da 1 2 sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. 6 defa 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 2 sık iğne bir azaltmayı tamamladıktan sonra biraz elyaf dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne bir azaltmayı yaptım. Şu an 18 sık iğnemiz kaldı. Ben şöyle elyafla doldurdum biraz. Şimdi bu sırayı da ördükten sonra şuraları biraz daha dolduracağız. Bu sıramızda hemen bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Bu sıramızı birlikte tamamlayalım isterseniz. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Burada tekrar bir sık iğne,
Şöyle bir azaltma yaptım. Burada hemen sıradakine batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum ve sabitliyorum. Bu ipimizi uzun bırakıyoruz. Dikiş yapacağız en son çünkü. Ben hemen şundan da kurtulayım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bakın şöyle. Bu daha oval, bu daha yuvarlak değil mi? Gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü daha şuraları doldurmadık. Ne yapıyoruz? Buraları alıyoruz. Şu şekilde cımbızımızla bu şekilde kenarlara iterek. Çünkü Gargamel'in kafası biraz oval, yuvarlak değil. O yüzden bu şekli vereceğiz. Bunu da yapayım ben arkadaşlar. Siz yine istediğiniz şekilde doldurursunuz. Ben yine doldurmaya devam ederim arka planda. Ben videoları arkadaşlar parça parça çekmeyi düşünüyorum. Çünkü aradığınız videoyu direkt açıp izleyebilmenizi istiyorum. Hepsini tek videoda toplamak istemiyorum. Ayrıntılı da anlatıyorum elimden geldiğince. Çünkü ayrıntılı video isteniyor. Zaten videoların amacı yazılı tariflerden yapamayan arkadaşlar için olduğu için ayrıntılı anlatmak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince. Bakın şöyle şuraları, yani şu kısmı biraz daha ben doldurabilirim. Şu ovalliği veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Daha sonraki videoda yine kulak, burun işlemelerini yaparız. Daha sonra saçı, elbisesini yaparız. Yavaş yavaş gidelim istiyorum. Hepsi ayrı bir videoda olsun istiyorum. Videomu beğenirseniz, beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum yaparsanız, yorumda isteklerinizi belirtirseniz elimden geldiğince dikkat etmeye çalışırım. Bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.